Merhaba arkadaşlar. Nasıl geçti haftanız? Çok merak ediyorum. Kendi öğrencilerimden biliyorum ki çizimlerde oldukça başarılıydılar. İnşallah sizin için de öyle geçmiştir. Sıkı çalışmışsınızdır ve yönlü hataları yoluna sokmuşsunuzdur. Çünkü bu haftada sizlere merkezsel hatalardan bahsedeceğim. Çizimini anlatacağım. Bir diğer adıyla penç ismini veriyoruz. Farkı hani çizimleri yaparken bir çiçeğin yandan görünüşü ve üstten görünüşü diye bir önceki hafta bahsetmiştim. Bu sefer tepeden gördüğümüz halini çizeceğiz. Buna hem penç ismi veriliyor, yine merkezsel hatayı da denebiliyor. Bu çizimlere başlarken de elimin yerini güzel ayarlayayım şöyle. Yine bir daire iskeleti kullanıyoruz. Küçük motiflerden başlayayım. Geçen hafta da bu motifimizi göstermiştim. Küçücük bir daire. Orta göbeğini belirliyoruz. Sonra da dış dendanlarını ayarlıyoruz. Bu dendanların, yani yaprak kısımlarının sayısı 3 olabilir, 5 olabilir, 6, 7, 8 olabilir. Çoğunlukla 4 kullanılmaz, haç işaretini andırmasın diye. Ama her türlü versiyonda yapabilirsiniz. Mesela üçlüsünü de çizelim. Bu da üçlü bir merkezsel hataya olsun. En miniğinden. Daha küçük formatta da çizebilirsiniz bunu. Yerlerini ayarlamakta zorlanırsanız parçalara da bölebilirsiniz. Neden? Çünkü bu bizim eskiz kağıdımız. Eskiz kağıdını niçin kullanıyoruz? En düzgün şekline ulaşıncaya kadar istediğimiz düzeltmeleri yapabilelim diye. Parçalara böldüğümüzde ben bunu kaça böldüm? Önce orta çizgisi yaptım tam orta noktadan. Sonra bir tane daha böldüm. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş oldu. 8 parçanın aralarında böyle eşit dilimlerle böldüğümde sekiz yapraklı bir hataya çıkacak. Bunların arasını birleştirebilirsiniz de. Çarkıfelek şekline dönüştü. Kendi ekseninde dönen bir hatayı haline geldi. Arkasına de çevirdiğinizde de iskelet tarafını yine silip düzeltebilirsiniz. Aynı hatayı daha az parçalı da yapabilirsiniz. 6'ya bölünmüş halinde, 5'e bölünmüş halinde yapabilirsiniz. Evet. Tabii ki hataylar hep böyle minik kullanılacağımız şekilde minik kalmayacak. Bu testi içerisinde kullandığımız zaman yine minik detaylarda kullanabiliriz bu hatayları. Belki bir desenin helezonun herhangi bir yerini doldurmak maksadıyla da küçük bir merkezsel hatayı kullanılabilir. Bir sonraki ders zaten şu ana kadarki öğrendiğimiz en sade haliyle gösterdiğim motiflerin bir arada nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. Ondan sonraki derslerde de hem desen detayları ve hatayların, yönlü hatayların ve yaprakların da daha detaylılarıyla yolumuza devam edeceğiz. İlk etapta hem sizi sıkmamak için basit motiflerle birkaç çizim yapabiliyor olma zevkine ulaşmanızı istiyorum. Yoksa aslında yaprakları ve hatayları aşıp ilerlemiş durumda olmuş olmanız biraz olanaksız. Yani hem çok çalışmanız lazım, çalışsanız bile çok desen var. Hepsiyle biraz haşır neşir olmak gerekiyor. Biraz daha büyüttüm deseni, daireyi. Orta alana yine
iç tarafa çizeceğim eskizimin iskelet halini yerleştirdim. Şimdi 2 kademeli bir hatayı yapacağım. Buradan sonraki kısmı birazcık daha bölerek kullanmak istiyorum. İçeride 5 yapraklı bir merkezsel hatayı, dışında da birazcık daha fazla yaprakları olan bir görünüm elde edeceğim. Aralarını çok düzgün böldüğünüzde ve kendinize belirlediğiniz hattı aşmadığınız sürece hatayınız düzgün olacaktır. Olmasa da arkasını çevirip zaten en düzgün haline çevireceğiz. Evet. Kendi içinde şöyle biraz daha açalım. Küçük detaylarla bunları neşelendirebiliriz. Bir tane daha çizelim. Orta noktasını bulalım. Bunları pergellerle falan uğraşmayın. Eliniz pratikçe çizmeye alışsın. İççe daha küçük yapraklı bir merkezsel hatayı kullandığımdan buradaki kullandığım yaprağımı da bir kat kırdım. Şu kıvrımla şu kıvrım birbirine uyum sağlasın diye. Siz de bir hatayı çizerken ya da tasarlarken bu tarz şeylere dikkat ederseniz güzel sonuçlar çıkacaktır. Bu sefer 3 dilim koydum. Yine içteki detaylara uyum sağlasın diye. Şu alan biraz dar olmuş. Büyük ihtimal şu yaprağı biraz daha yana kaydırırım. Temizi çekerken. Aralara da küçük böyle hareketlerle daimi güzelleştiririm. Başka bir örnek daha çizelim. Bu sefer 3 katlı olsun.
3 katlı dediğim 3 kademeden oluşsun. Biraz daha büyüttüm. Evet. Evet, bu bir katım. Şimdi ikinci katlara da çıkarken aralara birer yaprak uzatayım. Zaten çizgilerimin olduğu yerler belli. Bakın. Bu yaprağı hareketli de kullanabilirsiniz. Hani biraz önce yaptığım bir tık kıvrımlı yaprak gibi. Böyle sade de olabilir. Siz kullanmak istediğiniz şekle ve yere göre kendiniz bunları ayarlayabilirsiniz. Ee, Yine dikkat ettiğiniz şey şu olmalı. Şimdi merkezimiz burada bizim. Bu yaprakların her biri içe bakıyor olmalı. İçe ulaşmalı. Üste çizdiğimiz her bir yaprak merkeze ulaşmalı. Bu yaprağın bütününü düşündüğümüzde merkeze ulaşmalı. Ve dışarıya kullandığımız yaprakların bütününü düşündüğümüzde yine merkeze ulaşmalı. Merkeze ulaşmadığında mesela yine daha önce de bir hataya yapılı olarak göstermiştim. Mesela bu yaprak şöyle taştığında dışarıya görüntüyü bozacaktır. Ne bunun görüntüsünü bozmaz? Gerçekten yaprak hissinde şuraya kavuştuğunu biliyor olmamız görüntüyü bozmayacaktır ve her halükarda iyi duracaktır. İç detaylarını yine kendinize göre çoğaltabilirsiniz. Farklı şeyler yapabilirsiniz. Bir tane daha çizelim. Yine 3 kademeli olsun. Ekranımız kalmasın. Yine pençte ve yani merkezsel hataydı da her dönemde o kadar bol şekillerde kullanılmış ki sistemi anlayıp kendi kurgularınızı yapabilmeniz de mümkün ama önce sistemi anlamak için bol bol var olan desenlerden çizin. En sade olanlarından çizmeye çalışıyorum. İlerledikçe bunları daha hareketlendireceğiz. Katmanlarını yapalım.
Her bir katman aslında kendi içinde bir merkezsel hatay. Bakın şu halde bir merkezsel hatayı, iç tarafı da bir merkezsel hatayı. Bundan sonraki kısımda son halde bir merkezsel hatayı. Buralarda yine bir merkezsel hatayısı bulunan bir desen çizelim. Bunların çoğu aslında Çinilerde kullanılan iri yapraklardır. İri yapraklı detaylı hataylardır. Ama halkara uyarlaması da bunların her birinin çok güzel olur. Çin örneklerini bu sebeple dikkatle inceleyebilirsiniz. Kendinize uyarlayabilirsiniz. Bunu böyle yarım haliyle bırakayım. İskelet olarak da elinizde bulunmuş olsun. Dörtte biri çizili. Aslında bunların simetriktir bir bakıma da. Hep parçaları biliyoruz ya, bütün parçaları da aynı. Tabii katlayarak yapacak kadar bunu elinizde uzatmanıza gerek yok. Katlayarak çoğaltmanıza gerek yok. Elinizde böyle birbirine uyum sağlayacak şekilde alıştırabilirsiniz. Tabii ki ufak tefek dengesizlikler olacak. Onların üstesinden gelmeye çalışacağız. Elle yaptığımızda nereden anlaşılacak değil mi? İki örnek daha çizeyim. Küçük bir merkez. Ne yapmışız, ne yapmamışız bakalım. Bu da yine çarkıfelek şeklinde bir üst kademe.
haftaların arasında birbirinin üzerine çarkıfelek şeklinde uzanmış yapraklar. Diğerlerinin oranla biraz daha asimetrik bir desen. Bir örnek daha çizelim. Kısmı da 3 kademeli olsun. Şimdi de arka taraflarına çevirip eskizlerimin istemediğim yerlerini çıkarabilirim. Beğenmediğim yerlerini düzeltebilirim. Eğriliklerini düzeltebilirim. Ve iskelet halini silerim. Bu benim net elime geçmiş olan desenim olmuş olur. Şöyle baştan itibaren neler yaptığımızı göstereyim. Bunu yine sayfa halinde paylaşacağım. Şu ana kadar çizdiklerimiz yapraklar, goncalar, yönlü hataylar ve merkezsel hataylardı. Bunları eliniz çok iyi alıştıysa bir sonraki haftaya küçük bir
desen çalışması başlayacağız. Bu motifleri bir arada nasıl kullanabiliriz? Nelere dikkat ederiz? Nereden başlarızla alakalı. Haftaya kadar o yüzden çok sıkı çalışın. Ben de bunları temize çekeyim. Ne yaptığımı gördünüz değil mi? Bu taraf ön yüzüydü. Arkasını çevirdim. Şimdi de eskizlerimin üzerinden mesela biraz önce bu karaladığım yeri kaldıracağım ve düzelteceğim. Şunda bir orantısızlık olmuştu. Onu düzelteceğim. Beğenmediğim ne varsa eşitleyeceğim, düzelteceğim ve en temiz halini ortaya çıkarmış olacağım. Siz de bol bol çalışın. En temiz halini bir dosyada mutlaka biriktirin. Tarihini atın, isminizi yazın ve dosyanızda bu şekilde saklayın. Bu akşamlık da bu kadar olsun. Bol çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.